Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte türlü sevenler için inanılmaz lezzetli ve çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz kurtarıcı bir ana yemek tarifi paylaşacağım. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Sizleri fazla sıkmamak için daha önceden malzemelerimi hazırladım, soydum, doğradım ve güzelce yıkadım. Şimdi hepsini tek tek tepsime ilave ediyorum. Öncelikle kuşbaşı doğradığım kurban etimi özellikle yağlı tarafını seçtim arkadaşlar. Burası çok önemli. Yağlı sevmeyenler için dilerseniz yağını da ayrıyeten katabilirsiniz. Evet, etimi tepsime aldıktan sonra üzerine taze fasulye, patates, patlıcan, kabak, evimde ne varsa bütün malzemeleri kullandım. Kullandığım malzemeleri ve ölçülerini açıklama kısmına yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben evimde ne varsa hepsini kullandım ve hepsini aynı boyutta doğramaya özen gösterdim. Bu şekilde hem çok pratik oldu hem de çok bereketli bir yemek oldu. Bu miktarla yaptığınız zaman bir 6 kişiyi rahatlıkla doyurabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bütün malzemeleri ekledim. Daha sonra soğanını da ekledikten sonra 2 büyük diş sarımsağı da aynı şekilde ilave ediyorum ve daha sonra ayrı yerde üzerine gelecek olan sosunu hazırlıyoruz. Yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağını kabıma alıyorum. Üzerine 1,5 yemek kaşığı domates salçası, yine bir tepeleme yemek kaşığı biber salçası ekledikten sonra 2,5 tatlı kaşığı tuz, özellikle salçaların ekşi tadını kırması için bir çimdik şeker de ekledikten sonra kaynattığım suyla kalın bir sıvı haline gelene kadar homojen bir şekilde karıştırıyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeğimin sosunu hazırladım. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi tatlandırma aşamasına geçiyorum. Şöyle 1 çay kaşığı tepeleme, 1 çay kaşığı karabiber, yine aynı şekilde yarım tatlı kaşığı kekik ve isteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı acı pul biberi ekledim. Bütün malzemeleri tekrar karıştırıyorum ve bu gördüğünüz sosu sebzelerimin üzerine hepsini ilave ediyorum. Daha sonra bu şekilde karıştırarak bütün sosun sebzelere geçmesini sağlıyorum. Sosu sebzelere ve ete güzelce yedirdikten sonra arta kalan sosu tekrar üzerine su gezdiriyorum ve iyice çalkalayıp üzerine döküyorum. Burada 1 çay bardağına yakın su kullandım. Evet, sebzeleri fırına vermeden önce olmazsa olmaz üzerine böyle küçük küçük parçalar halinde lezzetine lezzet katacak tereyağı ekliyorum. Bu aşamada yağ miktarını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Fırında pişireceğim için yağını ben biraz fazla kullandım. Ama inanın asla rahatsız etmedi. Çok da güzel, keyifle yendi, emin olabilirsiniz. Hem de ekmek bana yendi o derece. Evet, bu aşamada üzerini kapatmak için fırın kağıdımı biraz suda ıslattım. Elimle de sıkıp buruşturduktan sonra üzerini güzelce tamamen kapatıyorum. Dilerseniz bu şekilde de fırına gönderebilirsiniz ama ben biraz daha garantiye almak için, çünkü fasulyeleri biliyorsunuz çiğ ekledim. Üzerine 2 tane böyle folyo ile kapatıyorum. Tepsimizi hava almayacak şekilde güzelce kapattıktan sonra önceden ısıttığım 250 derecelik fırına gönderiyorum ve yaklaşık 1 saat etlerimizi arada bir kontrol ediyoruz. Lokum gibi olana kadar güzelce pişiriyorum. Evet, bu aşamada gördüğünüz gibi kontrol ediyorum ve sebzelerimin piştiğine emin olduktan sonra, özellikle fasulyemi ve etimin de piştiğine emin olduktan sonra üzerine açıyorum. Bir 15 dakikada bu şekilde bekletiyorum ki kızarıklık oluşsun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tepside türlü güvecim pişti. Bakar mısınız görüntüye?
Gerçekten iştah açıcı görünüyor. Eşim sabırsızlandı. Hemen ona bir tabak şöyle kenarından koyup verdim. Hemen şimdi size sebzelerin pişip pişmediğini göstermek istiyorum. Eti göstereceğim. Bakın, lokum lokum, inanın yani çok lezzetli ve lokum gibi olmuş. Asla ağzınızda sakız gibi çiğnemiyorsunuz. Ağzınıza attığınız anda lokum gibi eriyip gidiyor. Patatese bakın. Bakın. Fasulyeleri de çiğ atmamıza rağmen gayet güzel pişti, gördüğünüz gibi. Dişe gelen bir lezzet. Harika. Böyle oturup buna ekmeğimizi tam böyle ekmek banmalık bir lezzet oldu. Emin olabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Çok pratik bir lezzet. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.